Merhabalar, Kanun Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bu eğitim programını kanun çalmayı öğrenmek veya bir miktar çalıp geliştirmek isteyenler için hazırladım. Bu eğitim programını hazırlarken olabildiğince aktüel olmasına özen gösterdim. Yani ben hep sizin karşınızda size eşlik ediyor, çalıyor, tarif ediyor ve sizle beraber solfejini yapıyor olacağım. Ben hep karşınızdaymışım gibi hissedeceksiniz. Asla yalnız kalmayacaksınız. Böylelikle çok daha hızlı, kolay ve eğlenceli bir şekilde öğreneceğinizi düşünüyorum. Öncelikle sizin aklınızdaki sorulara cevap verelim. Kanun çalmak zor mu? Profesyonel müzik hayatıma başladığımdan beri bana en çok sorulan soru budur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dünya üzerindeki herhangi bir enstrümanı layığıyla çalabilmeniz için o enstrümanı sevmeli, disiplinli bir şekilde çalışmalı ve bolca vakit ayırmalısınız. Eğer bunları yapacak olursanız hiçbir enstrümanı çalmak zor değildir. Başlarda tabii ki zor gelecek ama siz onu sevip vakit ayırdıkça o da size cevap vermeye başlayacak. Bu hem sizi hem de enstrümanınızı mutlu edecektir. En büyük avantajlarımızdan biri de şudur. Kanunun acemiliği diğer enstrümanlara göre daha kolaydır. Örnek vermek gerekirse keman eğitimi almaya başladınız. Kemanı doğru bir şekilde tutacaksınız. Klavyede doğru yere basacaksınız. Diğer elinizde yay çekeceksiniz. Veya gitar çalmaya başladınız. Doğru perdeye basacaksınız. Diğer elinizle vuracaksınız. Ama akortlu bir kanunda ses çıkartmanız diğer enstrümanlara göre çok daha kolaydır. Başka bir örnek vermek gerekirse bu videoyu izlediğinize göre müziği seven insanlardan biri olduğunuzu düşünüyorum. İlla ki ömrü hayatınız boyunca bir piyano ile karşılaşmışsınızdır. Gidip tuşuna bastınız ve ses çıkarttınız değil mi? Kanun da işte öyle bir enstrümandır. Eğer akortlu bir kanunun başına geçecek olursanız çok kısa sürede ses çıkartabilirsiniz. Bu da öğrencinin sıkılmadan çalışmasına imkan verir. Yani dediğim gibi acemiliği avantajlı ve kolay bir sazdır. Ayrıca kesinlikle korkmanıza hiç gerek yok. Bu eğitim setini tamamladığınız zaman gayet iyi bir seviyede çalıyor olacaksınız. Kanun almalı mıyım? Hangi enstrümanı çalmak isterseniz isteyin, o enstrümana kesinlikle sahip olmanız gerekiyor. Enstrüman çalmak spor yapmak gibidir. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok verim alırsınız. Benimle vakit geçirmekten ziyade öğrencinin enstrümanıyla vakit geçirmesi çok daha önemli. Nasıl bir enstrüman almalıyım? Enstrüman alırken de dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Bunları da dile getirmek istiyorum. Burguları akort bırakmayan, mandalları stabil ve sağlıklı bir şekilde çalışan ve güzel ton çıkartan bir enstrüman almak öğrencinin her zaman avantajın olacaktır. Çok pahalı enstrümanlar alın demiyorum. Ama ortalama seviyede bir enstrüman almak öğrencinin her zaman avantajınadır. Burada genellikle karşılaştığım şöyle bir tepki var. 150-200 liraya keman alabiliyoruz. 350-400 liraya ut alabiliyoruz. 200-300 liraya gitar alabiliyoruz. Niye kanun bu kadar pahalı? Şuna emin olun. 250-300 liraya alacağınız hiçbir enstrüman sizi mutlu etmez ve kesinlikle o enstrümandan soğumanıza sebep olur. Ne kadar zamanda çalabilirim? Bu da en çok karşılaştığım sorulardan biri. İnsanlar bana sordukları zaman benim de insanlara sorduğum bir soru var. Siz günde ne kadar vakit ayırabilirsiniz? Genellikle aldığım cevap da şu. 6 saat, 8 saat. Lütfen realist olalım, gerçekçi olalım. Kendinize ve bana sorduğunuz sorunun cevabı aslında tamamen sizde. Eğer siz etütleri stabil bir şekilde çalışacak olursanız, günde birkaç saatinizi ayıracak olursanız 6 ayın sonunda siz de ne kadar yol aldığınızı gözlemlemiş olacaksınız. Çalışmalarınız için lütfen kendinize bir program hazırlayın. Belki işten sonra, belki işten önce, belki evde çalışıyorsanız öğlen aralarınızda. Ama kesinlikle enstrümanınıza vakit ayırmanız gerekiyor. Nota bilmem gerekiyor mu? Müzikle uğraşan veya enstrüman çalmak isteyen insanların korkulu rüyası nota. Nota okumak düşündüğünüz kadar zor değil. Bu hazırlamış olduğum eğitim setinde notaları size her seferinde hatırlatarak gerek değerlerini, gerek portadaki yerlerini adım adım ilerlerken siz de farkına varmadan nota okumayı öğrenmiş olacaksınız. Bu eğitim setinde ne öğreneceksiniz? Öncelikle doğru oturuş ve pozisyon. Sonrasında yüzüklerimizi takmak ve mızrabımızı nasıl kullanacağımız. Notaların kanun üzerindeki yerleri ve mandalların kullanımı. Akort yapmayı, nota okumayı ve etütlerimizi tamamladıktan sonra kanun çalmayı temel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.